Evet. Bugün sadece sürekli avlandığımız ve çantamda sürekli eksik olmayan Spro Jig, onu göstermek istedim. Çünkü bu jig genel olarak tüm atçık avlarında, light jigging veya shore jigging avlarında kullanılabilir. Şöyle zoomlansın. Herkesin işine yarayabilecek bir jig. Neden işine yarayabilecek bir jig? Ben son 2-3 yıldır sürekli kullanıyorum bu jigi. Bu jig özellikle bizim meralarda tırsi, levrek, soğuk zamanlarda morina bu balıkları çok kolaylıkla avlıyor ve en avcı jiglerden bir tanesi. Özelliği gümüş, sade gözleri var. Gözler de güzel duruyor. Ve sürekli gümüş kalıyor bir şekilde. Zaten markası Spro Salt, Zocker yazıyor. Altında da Extreme Saltwater Gear. Yani bu özellikle tuzlu su avları için yapılmış bir jig. Ağırlıkları 5 gramdan 40 grama kadar. Yani küçükleri var. Bunun minyatürünü düşünün. 5 gram, 12 gram, 18 gram, 28 gram, 40 gram. Ben genel olarak 18-28 gramını kullanıyorum. 18 gramı tamamıyla tırsi için şöyle 18 gram. Tırsi avında tartışmasız en iyi jig. Levrek de öyle, ispendekte. Yani tabi bu bizim meralar için geçerli. Diğer meralarda, daha tat sıcak olan meralarda jigle avlanan her türü avlayabilirsiniz. Yani bu, bir de bunun özelliği, bu gövdesi yaralanmıyor. Bir şekilde yaralanmıyor. Demek istediğim, bu da bir 18 gram jig, kaplama bir jig. Gördüğünüz gibi taşlara çarpa çarpa yaralanıyor ve boyanmış özelliğini kaybediyor. Ama bu daha büyüğünü göstereyim. Bu jigde öyle bir sorunumuz yok. Sürekli parlak kalıyor. Sürekli gümüş. Yani renk solması yok. Ondan sonra değişik bir malzeme. Çok sert bir malzeme. Yani böyle kırma, kolay kolay oynama yok. Herhangi bir şekilde. Üzerinde, içinde başka bir malzeme var. Muhtemelen gene kurşun. Üzerindeki de ayrı bir kaplama var ve sert oluyor. Dediğim gibi düşünülerek yapıldığı için evet, yani kararmış, ondan sonra renk atmış, bunun gibi taşa çarpmış, çizilmiş, bunun gibi bir probleminiz yok. Fiyatı da çok uygun. Zaten şöyle bir poşet içinde geliyor. Yani paketlemesi falan. Şu kancaya asılı. Bu kadar yani bunun paketlemesi. 28 gramı da 2 euro 10 centmiş. Dediğim gibi çok etkili. Yani bunun altına mesela benim geçen yıl kullandığım, şöyle altına üçlüsünü çıkartarak altına ufak silikon takarsınız. Tamam mı? Size bir levrek sahtesi. Bu 12 gram, hatta paslanmış. Geçen yıldan kalma 12 gram. Bir tane daha var 12 gram. Yine biraz daha pembeli, yine paslanmış. Bunlar levrek için kullanılan şeyler. Parlaklığını kaybetmiyor. Bu geçen yıldan kalmış bir jig. Halkalar paslanmış. Ama jigde herhangi bir sorun yok. Olduğu gibi sadece halkayı değiştirip, silikonu değiştirip yolunuza devam edebilirsiniz. Bu şekilde. Burada da aynı şekilde, veya değiştirmezseniz böyle kullanırsınız. Demek istediğim, böyle yaralanmalar yok boyanmış jiglerde. Bunu ben hala kullanıyorum ama burada yara yok. Örneğin bu boyanmış bir jig. Bu daha yeni. Bu hiç kullanılmamış. Çok güzel de renkleri var. Yine soğuk havalarda morina ve levrek için güzel bir jig. Kullanıldığı zaman bu boya üzerinden boyalar, kaplamalar gidiyor ve renk değişiyor. Ufak bir kıyas yapacak olursak, burada mesela Castmaster diye bir jig var. Bu da çok iyi bir jig. Ama tabii bu çelik tahminim. Çelik olduğu için renk atma durumu yok zaten. Farklı bir jig. Yine iyi jiglerden Savage Gear. Bu jig de çok iyi. Bu jig diğerlerine göre daha dayanıklı. Dayanıklı demek istediğim, daha dayanıklı ve boyası, çizilmeler olsa bile rengini koruyor. Tuzlu suya dayanıklı. Evet, demek istediğim, bu jigle çok av yaptık. Çok işe yarayan bir jig. Yani her türlü istavrit, ondan sonra uskumru, bununla her şeyi avlayabilirsiniz ve her şey buna saldırıyor. Zaten çok iyi bir taklit, yani minnow küçük balıkların genelde gümüş oluyorlar.
küçük balıkların çok iyi bir taklidi. Her türlü balık bunu alıyor bizim meralarımızda. Başta levrek olmak üzere eski daha önce yüklediğim videolarda görebilirsiniz. Bu jikle levrek aldık. Ondan sonra tırsi videolarındaki balıklar hep bu jikle yakalandı. Spro'nun jikiyle yakalandı. Skumru, ondan sonra istavrit, yine skumru ve istavrit videolarında. Hatta skumru bir tane çok eleştiri geldi. 28 gramlık jiki skumru iğnesiz yuttu. Yani yutmasıyla birlikte solungacının burasından çıkmasıyla jikin iğnesiz, kancasız skumru yakaladık bu jikle. Hiç sadece böyle ağırlık olarak çaparenin altında kullandığımız halde skumru tamamıyla yutup solungacından çıktığı için doğal olarak skumru da beraberinde geldi ve çıkaramadık. Yırttık tabii skumrunun ağzını. Bayağı bir tepki topladı, işte niye öyle yapıyorsun diye. Ama bu avcılığın, balıkçılığın doğasında var yani sonuçta. Orada skumruyla çok fazla uğraşıp zaman kaybedecektik. Ya da zaten o skumruyu poşete attık. Akşam afiyetle yiyecektik. Sadece misine edecektik. Ağzını yırttı. Dediğim gibi avın ve balıkçılığın doğasında olan şeyler. Üzerinde çizgiler var. Güzel desen oluyor. Kafa kısmı biraz daha belli oluyor. Gözleri güzel. Dediğim gibi çok avcı bir jig ve fiyatı da çok ucuz. Yani diğer jigler gibi Savage Gear'ın başka çeşit jigleri de var. Tabii ortalama 7-8 euro. Şu Castmaster 5 euronun üstünde bir jig. Yanılmıyorsam şu 5 euro bir jig. Bu jig her türlü iş yapıyor. Ve diğerlerinden de bana göre diğerlerinden de daha güzel iş yapıyor. Hatta çok hızlı bir şekilde mesela bizim meralarda şöyle kancayı değiştiriyorsunuz. Üçlüyü değiştirip böyle levrek kancası takıyorsunuz. Ve de altına bildiğimiz levrek silikonu dediğimiz bunlar kan kurdu veya işte boru kurdunun taklidi silikonlar ve de çok iyi iş yapan silikonlar. Evet, bu şekilde tam bir levrek silikonu oluyor. Dediğim gibi işe de yarıyor. Yani bu da 12 gramlık küçük versiyonu. 40 gramlık daha büyük versiyonu. Bu suda yüzerken zigzag yapıyor ve daha çok yılan balığı yavrusunu, küçük bir yılan balığını taklit ettiği için tabi levrekler de küçük yılan balıklarını çok seviyor. Kum balıklarını, onun için çok işe yarayan bir sahte. Sadece şöyle tekrar son bir defa göstereyim. Pro Salt'ın Extreme Saltwater Gear çok işe yarıyor. Her türlü düz sarımda zıplatarak 1, 2, 3 dibe bırakıyorsunuz, sarıyorsunuz. Ondan sonra ya daha fazla 1, 2, 3, 4, 5 çekiyorsunuz. Dibe bırakıyorsunuz, tekrar sarıyorsunuz. Sadece düz sarım yapıyorsunuz. Zaten ondan sonra fast, biraz daha hızlı sarabilirsiniz. Biraz daha fast jig'e giriyor. Sonuç olarak her türlü işe yarıyor. Ve de fiyatı diğer jiglere göre çok uygun. Bu jigle son bir video yaptık. Yine bir levrek aldık. 45 santimlik bir levrek. Daha başka levrekler de aldık ama tabii onları geri bıraktık limit altı olduğu için. Diğer tırsi videoları tamamen bu jigle yakalandı tırsiler. Levrek, son çektiğimiz levrek videosunu da bu videonun açıklamanın arkasına ekleyeceğim. Biraz rüzgarlı bir gündü. Biraz fazla rüzgar var videoda ama yine de izleyebilirsiniz yani. İyi seyirler. Nasıl kuvvetliyim bak, direkt atışta jiki kırdım ha. Bak, ortadan ikiye böldüm jiki. Atarken. Allah, şey mi bu acaba? Kurşun değil bu. Kurşun değil, kararmıyor ama kırılıyor. Ortadan böldüm ki. Atarken. Ben kırdım ya. Aa, içinde tel var. Bir şey olmuyor. Boydan boya tel. Çıkmayacak o zaman. Ama kırılması ilginç. O kurşun gene o ya. Ama üstteki kaplama çok sert. Balık benim ayaklarımın önünde ha. Balık benim ayaklarımın önünde diyorum. He. Lan demirin öbür tarafına geçti. Vallahi. Ne olacak şimdi?
Balık ucunda demire takıldı burada. Bak çekiyor. Benimki delik, giremiyorum ki suya. Böyle dolansa gelse bu tarafa. Lan balık burada, şurada 2 metre önümde aldım abi. Ha. Ondan çekemedim ya buraya kenara. Baba nasıl çekiyor balık? Dolanmıyor da. Hani böyle açığa gitse. Çıktı geliyor. Gördün? Kendi kendiliğine dolandı, böyle balık geliyor. Küçük bir şey herhalde. Oo, yemiş. Ey koçum benim be. Ondan. Bak. Güzelliğe bak. Sprojiki nasıl yemiş. Şuradan aldım, şuradan. 2 metre önümden aldım. Gelirken pat diye vurdu. Bak, jiki yemiş. Bu da küçük ya, mecbur bunda salacağız. Bu da küçük diyor. Biraz yüzdüreyim bari. Yok. Küçük. Evet, fazla yormadan salalım. Küçük çünkü. Yoksa var mı lan bu boy? Var bu ha. Evet. Sprojiki afiyetle yiyen levrek. 44,5 santim. 45 santim. Evet. 28 gram Espro Jig. Gördüğünüz gibi 4 santim levrek. Vuruyor diyor. Alt ama salacağım. Çık. Evet, Sprojik 28 gram. Bu jig çok iyi, her zaman iş yapıyor. Yani levrek, tırsi, morina almadığı balık yok. Hissi balığı. Daha sonra aksiyon ve yüzüş aksiyonunu göstereceğim. Atış zaten mükemmel. Mermi gibi uçuyor. Atış konusu söz konusu değil. Güzel aksiyonu var yüzüşte. O da güzel. Kimin o ip ya? İp boşta. İp boşta, ben çekiyorum.
Ay o senin çektiğin ipe dola sen onu. O birinde kopmuş herhalde şeyle fokla. Kes at. Zaman kaybetme. Dola bakalım edecek mi gelir mi? O fok çekmiş onu belli. Fok çekmiş onu, uzun kopmuş çok. Ağır geliyor bir de. Fokun yediği şeylerle geliyor büyük ihtimal. Ya canlı balık mı lan o? O ne lan? İple balık çektir ha. He canlı yaşıyor. Vallahi böyle şans olamadı abi ya. He? Çapare var çapare. Abi bir de fotoğraf çek. Çektim. Çektin mi? Ya. Böyle şans olamaz. İkinci balığımız.